Hanımlarda daha sıklıkla görülen ayak baş parmağının yanındaki bu çıkıntıyı basitçe tıraşlarsak problem çözülebilir diye aklınıza geliyor olabilir. Ama işin aslı hiç bu kadar kolay değil. Ayak baş parmağının düzleminden sapıp dışarıya doğru yönlendiği, birinci tarak kemiğinin ise içeri doğru yönlenip zaman içinde buradaki eklemin yerinden kayması ile sonuçlanan duruma tıbbi terminolojide hallux valgus denir. Rahatsızlık ilerledikçe baş parmaktaki dışarıya dönme dışında parmakta rotasyon da olur ve parmağın ucu ve tırnak içeri doğru döner. Görülme sıklığı 18-65 yaş arası yetişkinlerde %23 iken 65 yaş üstü yaşlılarda %35'e çıkmaktadır. Bayanlarda 15 kat sıktır. Sebepleri arasında genetik yatkınlık, dar ve uygun olmayan ayakkabılar giyme, eşlik eden diğer ayak problemlerinin olması, düz tabanlık, ayak ekleminde aşırı esneklik, Aşil tendonunun kısa olması, serebral palsi ve inme gibi nörolojik rahatsızlıklar sayılabilir. Her videomda sebepleri arasında şişmanlığı sayıyorum ya, şaşıracaksınız ama hallux valgus'un şişmanlıkla hiçbir ilgisi yoktur. Meslekle de ilişkisi bulunamamıştır. Bunun tek istisnası bale dansçılarıdır. Bayanlarda daha sık olduğunu söylemiştim. Bunun sebeplerinden biri bayanlarda daha fazla eklem gevşekliğinin olması sayılabilir. Bunun dışında bayanların ayakkabı alışkanlıklarının da bu rahatsızlığın oluşumunda rol aldığı kanıtlanmıştır. Bununla alakalı bir çalışmayı örnek olarak göstermek istiyorum. Masailer Afrika'da yaşayan göçebe bir topluluktur. Normalde ayakkabı giyme alışkanlıkları yoktur. Afrika'da yaşayan Masailerde hallux valgus çok nadir görülüyor. Öte yandan göçmen olarak gelişmiş ülkelere gitmiş Masailerde ayakkabı giyme alışkanlıkları ile bu problemin artarak modern toplumlardaki oranlarda olduğu görülmüş. Günlük yaşamda, iş hayatında veya en azından düğüne giderken hanımların giydiği yüksek topuklu, dar, sivri burunlu ayakkabılar insan anatomisine uygun değildir. Bu ayağın bu ayakkabıya girdiğini düşünebiliyor musunuz? İster istemez ayak birinci parmak eklemini zorlayacak ve burada bir travma oluşturacaktır. Bütün bunların dışında ayakkabı giyme alışkanlıkları ile hiçbir ilgisi olmayan çocukluk çağında başlayan hallux valgus da vardır. Düz tabanlık ve eklem gevşekliği de bu hastalarda altta yatan sebepler olarak bulunur. Şikayetler genelde ayakkabı giyerken zorlanma, birinci parmağın iç kısmında çıkıntının yarattığı ağrı, aynı eklemde derinden derine gelen bir ağrı, ayak tabanında ağrı ve tabii ki hanımlarda görüntüye ait kozmetik faktörler vardır. Tedavisinde ağrı olmadığı sürece sadece kozmetik amaçlarla ameliyat yapmayı pek istemeyiz. Özellikle çocuklarda büyüme tamamlanana kadar tarak kemiğinin büyüme kıkırdağına zarar vermemek için cerrahi tedavi geciktirilir. Bu yüzden çocuklarda ameliyat gerekliliği var ise 20 yaşına kadar geciktirilmesi uygundur. Ayrıca çok ileri yaş ve eşlik eden sağlık problemleri olduğunda da cerrahiden uzak durmayı isteriz. Cerrahi dışı tedavilerin başında tüm rahatsızlıklarda da olduğu gibi koruma vardır. Bu amaçla sıkı ayakkabılardan ve yüksek topuklu ayakkabılardan uzak durmak birinci şarttır. Ayakkabı seçerken ön kısmı yumuşak ve geniş ayakkabılar, bununla birlikte de topuklu olmayan ayakkabılar seçilmelidir. Bunun dışında akşamları takılabilecek parmak arası makara dediğimiz silikon aparatlar ve parmağı içeri doğru zorlayacak cihazlar rahatsızlığın ilerlemesini engeller, parmağın hareket esnekliğini devam ettirir. Öte yandan yapılan çalışmaların bize söylediği, cihazların radyolojik olarak ölçülen dışa kayma açılarında hiçbir düzelme sağlamadığıdır. Cerrahi dışı yöntemlere rağmen ağrı geçmiyor, hastanın hayat kalitesi bozuluyor ve iş hayatını engelliyor ise cerrahi gerekliliği doğabilir. Burada bir gerçeği hatırlatmak istiyorum. Ameliyat öncesinde yüksek yoğunluklu spor yapan bir birey iseniz, ameliyat sonrasında aynı yoğunlukta bir spor yapıp yapamayacağınız kesin değildir. Hallux valgus cerrahileri sonrasındaki sonuç her zaman tahmin edildiği gibi olmayabiliyor. Halen yüksek yoğunluklu bir spor yapabiliyor ve ameliyattan sonra da aynı yoğunlukta spor yapmayı planlıyorsanız bence ameliyatı ötelemenizde fayda vardır. Cerrahide başta da belirttiğim gibi eklemin iç kısmındaki çıkıntının kesilerek çıkartılması çözüm değildir. Problem burada yeni bir kemik oluşması değil, parmağın yerinden kaymasıdır. Bu problemle ilgili yaklaşık 150 farklı cerrahi yöntem tariflenmiştir. Bunların bir kısmının artık tarihsel niteliği olsa da halen tüm hastalara şablon uygulanacak bir cerrahi yöntem yoktur. Zaten hallux valgus rahatsızlığı da eşlik eden problemler ve hastalığın evresine göre farklılıklar gösterir.
Çok hafif deformiteler sadece yumuşak dokunun düzeltilmesi ile halledilebilirken, orta dereceli deformitelerde birinci tarak kemiğine veya onun eklem yaptığı parmak kemiğine düzeltici ameliyat yapılabilmektedir. İleri deformitelerde tarak kemiğinin hem alt hem de üst ucuna düzeltici ameliyat veya beraberinde parmak kemiğine de düzeltici ameliyat yapılabilmektedir. Eğer bu eklemde eşlik eden bir de kireçlenme varsa, düzeltme işlemine dondurma işlemi de eklenmesi gerekli olabilmektedir. Kemik ameliyatı ihtiyacı olmayan, sadece yumuşak dokuya yönelik cerrahi yapılan hastalar, özel bir ayakkabı ile kısmi ağırlık vererek ihtiyaçlarını giderebilirler. Bu hastalarda özel ayakkabı kullanma ihtiyacı 1,5 aydır. Kemiğe yönelik ameliyat yapılan hastalarda, yani düzeltme veya dondurma ameliyatı yapılanlarda ise 1,5 ay yük vermeyip, yani koltuk değneği kullanıp takip eden 1,5 ayda da yavaş yavaş ağırlığını artırarak 3 ay civarında ağrısız ayakkabı giyecek duruma gelirler. Daha kısa sürede iyileşir diyerek kendinizi kandırmayın. Cerrahi sonrası dönem her zaman zordur. Bütün rahatsızlıklarda söylediğim gibi korumak en zararsız ve risksiz tedavi yöntemidir. Bunun için rahatsızlığın ilerlemesine engel olup genç yaşlardan itibaren ayakkabı tarzınıza dikkat etmelisiniz. Ağrı olmadığı sürece kozmetik amaçlı bir ameliyat yaptırmamanızda fayda vardır. Tüm işlerinizi koşarak yapabileceğiniz kadar sağlıklı, ağrısız eklemlerinizin olduğu bir hayatınız olsun.